Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tel tel ayrılan şahane bir katmer tarifimle geldim. Yapılışı bir o kadar kolay ama çok farklı bir tarif. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife hamuru hazırlamakla başlıyorum. Yoğuracağım kabın içerisine 4 su bardağı unu ilave ettikten sonra ortasını havuz şeklinde açtım. Hemen içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Daha sonra 1 su bardağı suyumu içerisine ilave ettikten sonra yavaş yavaş yoğurma işlemine başlıyorum. Tarif için toplamda 1,5 su bardağına yakın ılık su kullandım. Kullanacağınız tarif için suyun miktarı ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen azar azar suyunuzu ilave edin. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak bir kıvamda olacak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Kalan su miktarında gördüğünüz gibi 1,5 su bardağı kadar ılık su kullandım. Hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra hamurumu masaya alıyorum. Masada da bir 4-5 dakika kadar özlü bir kıvama gelene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Yapacağımız hamur mayasız bir hamur olduğu için mutlaka çok iyi bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Hamuru yırta yırta özlü bir kıvam alana dek bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamurun kıvamını ayarladıktan sonra gayet yumuşak kıvamda bir hamur ama ele yapışmıyor. Hamurumu şimdi hamur kesme aparatıyla eşit parçalara ayırıyorum. Parçalamış olduğum hamurlarımı da ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 6 tane katmer elde ettim. Sizler bu aşamayı tavanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Eğer tavanız daha büyükse katmerlerinizi daha büyük tutabilirsiniz. Hamurlarımı bezeledikten sonra üzerlerini temiz bir poşetle ve örtüyle örttükten sonra 10 dakika kadar bekletiyorum. Hamurlar dinlenirken hemen iç yağını hazırlamaya geçiyorum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağın içerisine yarım su bardağı kadar da un ilave ediyorum. Bunu katmerimin içerisine sürerek kullanacağım. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırdım ve hemen kenara alıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri teker teker servis tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğunuz bezelerin mutlaka üzerini kapatın. Aksi takdirde üzerleri kuruma yapabilir, açmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar inceltip büyüttükten sonra hazırlamış olduğum yağlı karışımı fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum.
Hamura yağlı karışımı sürdükten sonra hamurun ortasına gelecek şekilde bir su bardağını yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını ruletle kestikten sonra gördüğünüz gibi katlama işlemini yapıyorum. Bir tane hamuru daha büyük tuttum. Hamurun üzerlerini kapatmak için. Bu şekilde ellerimle hafif yuvarladıktan sonra tekrardan poşetin altına koyuyorum üzeri kurumaması için. Diğer kalan 5 hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir. Kanalımın büyümesinde aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. İkinci hamurumu da hazırladıktan sonra tekrardan su bardağını ortasına yerleştiriyorum. Kenar kısımlarına çizik atarak bu şekilde katlama işlemini gerçekleştiriyorum. Diğer kalan tüm hamurlarımı da aynı şekilde hazırladım. İlk yapmış olduğum hamurdan başlayarak tavamın büyüklüğüne göre ellerimle açabildiğim kadar hamurumu büyütüyorum. Dinlenmiş ve bekletilmiş bir hamur olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Eğer açılmıyorsa da hafif masanızı ve hamurunuzu unlayarak merdane ile hamurunuzu tavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Hamurlarımı açarken de tavamı ocağa aldım. Isınması için biraz bekledikten sonra hemen üzerini sıvı yağla yağlıyorum. Hazırlamış olduğum katmer hamurlarımı teker teker pişiriyorum. Orta ateşte hafif altı kızardıktan sonra hemen diğer tarafına çeviriyorum. Ara ara altını kısarak, ara ara yükselterek bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Katmerinizde yağsız kısımlar eğer gözünüze geliyorsa üzerine sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Ters düz ederek bir 4-5 kez bu işlemi tekrarlıyorum. Çok yüksek ateşte pişirmenizi tavsiye etmem. Aksi takdirde dışı hemen pişer, içerisi hamur kalır. Ara ara orta ateşte, ara ara da kısık ateşte bu şekilde pişirmeye devam ettim. Diğer kalan tüm katmerlerimi aynı şekilde pişirmeye devam ettim. Bu aşamada sıcak sıcak servis ederek de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınıza hazırlayabileceğiniz çok pratik bir katmer tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim.
Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.